Hepiniz hoş geldiniz. Bugün F. Scott Fitzgerald'ın başyapıtı Muhteşem Gatsby'nin o ışıltılı ama bir o kadar da gizemli dünyasına adım atıyoruz. Kükreyen 20'lerin cazına, parıltısına ve altındaki o kırılgan ahlak anlayışına doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Hadi gelin bu dünyaya anlatıcımız Nick Carraway'in gözünden dalalım. Ama durun, Nick'in bir kuralı var, babasından öğrendiği çok önemli bir tavsiye bu. Kimseyi hemen yargılama. İşte bu basit ama derin ilke, Nick'in bize anlatacağı her şeyi, yani bizim bu hikayeyi nasıl göreceğimizi tamamen değiştirecek. Unutmayın, her şeyi onun filtresinden geçiriyoruz. Peki yolculuğumuzda neler var? Önce o parıltılı malikanelere bakacağız, sonra küllerle kaplı vadilere ineceğiz ve her durakta hikayenin merkezindeki o büyük gizemin bir perdesini daha aralayacağız. İlk durağımız 1920'lerin Long Island'ı. Burası toplumun adeta iki devasa yumurta gibi birbirinden keskin bir şekilde ayrıldığı bir yer. Gelin bu coğrafyayı biraz daha yakından tanıyalım. Yani aslında karşımızda iki ayrı dünya var, öyle değil mi? Bir tarafta paranın hep var olduğu, soydan geldiği doğu yakası. Hani o eski aristokrat aileler. Diğer taraftaysa bizim karakterlerin Nick ve Gatsby'nin yaşadığı batı yakası. Burası daha cafcaflı, parayı sonradan bulmuşların yeri. Ve bu sadece haritadaki bir ayrım değil, hayır. Aslında bu insanların birbirine nasıl baktığını, ahlak anlayışlarını, yani her şeyi belirleyen devasa bir uçurum. Yolculuğumuz bizi ilk olarak doğu yakasına götürüyor. Nick'in kuzeni Daisy ve kocası Tom Buchanan'ın dünyasına konuk oluyoruz. Onlar sorumsuzluğun ve o doğuştan gelen gücün adeta ete kemiğe bürünmüş hali. Tom'la tanıştığımız an onu sadece zengin biri olmadığını anlıyoruz. Fiziksel olarak öyle heybetli, öyle saldırgan bir havası var ki odaya girdiği anda hissedilen bir tahakküm bu. Ve Tom'un karakteri gergin bir akşam yemeğinde kendini tamamen ele veriyor. Bu ırkçı ve paranoyak dünya görüşü onun ne kadar kaba ve sığ biri olduğunu gözler önüne seriyor. Tom'un bu kaba gücünün tam karşısında ise Daisy'nin trajik kırılganlığı var. Kendi kızı için söylediği bu sözler aslında kendi hayatının bir özeti. Zekanın bir lüks değil, bir yük olduğu, yaldızlı bir kafeste yaşamanın getirdiği acı bir farkındalık bu. Şimdi Nick ve Tom'la birlikte o zengin, pırıltılı yakalardan ayrılıp New York'a doğru giderken aradaki bir yere uğruyoruz. Burası kasvetli, endüstriyel bir çoraklık. Bu tasvir gerçekten unutulmaz. Küller Vadisi, zenginlerin o savurgan yaşamların ardında bıraktığı her şeyin biriktiği bir çürüme ve umutsuzluk diyarı burası. Ve bu çorak arazinin üzerinde her şeyi gören bir çift göz var. Bir reklam panosundaki Doktor T.J. Ecclesburg'un devasa mavi gözleri. Sanki bu modern dünyanın ahlaki çöküşüne sessizce tanıklık eden, solgun, unutulmuş bir tanrı gibi. İşte tam da bu vadide Myrtle Wilson'la tanışıyoruz, Tom'un metresi. O kasvetli çevresi ve ruhsuz kocasıyla tam bir tezat oluşturan, içindeki o bitmek bilmeyen yaşam enerjisiyle adeta oradan kurtulmak için çırpınan bir kadın. Sıradaki durağımız Batı yakasının tam kalbi J. Gatsby'nin o meşhur, o efsanevi partilerinden biri. Gözünüzde canlandırın. Müzik, ışıklar, yüzlerce insan. Ama tuhaf olan ne biliyor musunuz? Partiyi veren adam, yani ev sahibi, ortalıkta yok. Burası adeta kimin kim olduğunun bilinmediği dev bir karnaval alanı gibi. Bu partilerin büyüklüğü akıl almaz. Adeta kontrolsüz bir savurganlık sahnesi ve bu sahnede dedikodu şampanyadan bile daha bol ve köpüklü bir şekilde akıyor. Ev sahibi ortada olmayınca ne olur? Hakkında çılgın söylentiler dolaşmaya başlar. Her kafadan bir ses çıkıyor ve bu fısıltılar Gatsby'yi normal bir insandan çok bir mite dönüştürüyor. Söylentiler bitmiyor, aksine gitgide daha da inanılmaz bir hal alıyor. Herkesin bir teorisi var ama kimse "ben Gatsby'yi tanıyorum" diyemiyor. Kısacası daha biz Gatsby ile tanışmadan çok önce onun bir efsanesiyle tanışıyoruz. Birbiriyle çelişen, birbirinden fantastik hikayelerin bir toplamı olarak var oluyor Gatsby. Ve sonra o curcunanın ortasında, neredeyse tamamen tesadüfen Nick adamın kendisiyle tanışıyor. Ama o da ne? Karşısındaki kişi o efsanelerdeki şatafatlı figürden çok daha sakin, çok daha beklenmedik biri. Ve Gatsby'nin en etkileyici, en silahsız bırakıcı özelliği bu işte. O olağanüstü gülümsemesi. Sanki sadece size özel, içinizdeki en iyi şeyi gören ve ona inanan bir gülümseme.
Ve şimdi gelin bu ilk bölümü noktalayan ve aslında tüm romanın ruhunu özetleyen o unutulmaz, o ikonik ana bakalım. Bütün o kalabalık dağıldıktan sonra bambaşka bir Gatsby ile karşılaşıyoruz. Partinin şen şakrak ev sahibi gitmiş, yerine özel bir özlemle yanıp tutuşan, yapayalnız bir adam gelmiş. Ve Nick, Gatsby'nin neye doğru uzandığını fark ediyor. Körfezin tam karşısında yanan o tek bir yeşil ışık, güçlü, gizemli bir arzunun somutlaşmış hali adeta. Ve işte bu soruyla kalıyoruz. Onun dünyasını gördük, hakkındaki söylentileri duyduk, kendisiyle tanıştık ama o olağanüstü umut yeteneğinin ardındaki asıl arzu ne? O yeşil ışığın sırrı ne? Bu şimdilik derin bir gizem olarak kalmaya devam ediyor.